Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Dışı çıtır çıtır çikolata kaplı, içi kaymak gibi yumuşacık ve Oreo'lu nefis bir dondurma pastası hazırlayacağız. Çok kolaydır hazırlamak. İsterseniz marketlerde satılan condensed milk ya da evde yapmak için 1 litre condensed milk yapmak için 2 litre süte 2 su bardağı kadar şeker ilave ediyorum. Kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Yaklaşık 40-45 dakika boyunca ağzı geniş bir tencerede karıştırarak bütün sütün buharının uçmasını ve sütün yoğunlaşmasını sağlıyorum. Toplamda 800-900 ml gibi, yani yarısından biraz daha az kalacak şekilde süt kaldığı zaman tencerede artık condensed milk olmuş demektir. Dilerseniz bunu süzgeçten geçirerek pürüzsüz bir hale de getirebilirsiniz. Tüm tatlılarınızda ve dondurmalarınızda kullanabilirsiniz. Yoğunlaştırılmış sütümüz hazır. Şimdi artık dondurma yapımına geçebiliriz. 2 kutu kadar, 200 ml'lik 2 kutu kadar, toplamda 400 ml kadar krema kullandım. %35 yağlı bir krema. Bu kremayı öncelikle bir dondurucuda yarım saat kadar bekletiyorum. Hatta çırpacağım kabı da yarım saat kadar buzdolabında, buzlukta bekletiyorum. Bu sayede mikserle karıştırdığım zaman çok çabuk daha katılaşacaktır. Kremam kıvam almaya başladı. Gördüğünüz gibi böyle bir krem şanti kıvamına geldikten sonra içine süt reçelini, yani condensed milk'i ilave edeceğim. 300 mililitre kadar condensed milk içine ilave ediyorum. Yaklaşık 1,5 su bardağına denk geliyor. Malzemeyi birbirine karıştırdıktan sonra içine bisküvileri ilave edeceğim. Oreo ya da farklı bir bisküvi de kullanabilirsiniz. Yaklaşık 20 adet Oreo kullandım. Bisküvilerim çatalı gelecek şekilde çok fazla kırmadan, gördüğünüz gibi bu kadar kırmak yeterli gelecektir. Her bisküvinin üzerine birer darbe vurarak biraz kırdım. Şimdi bunu artık dondurma karışımının içine ilave edebilirim. Oreo'lu dondurma karışımımı hazırladım. Artık kenara alıp dış katmanını oluşturabilirim. Dış katmanı için çikolataya ihtiyacım var. Bugün hem bitter hem de sütlü olarak kullanacağım. 200 gram kadar çikolatayı benmari usulü eritebilirsiniz ya da mikrodalgada eritebilirsiniz. Ve bir tane silikon kaba ihtiyacımız var. Bu şekilde silikon bir kap kullanacağım. Silikon kap bu iş için gerçekten çok önemli.
çok kolay bir şekilde çikolatadan ayrılmasını sağlayacak donduktan sonra. Eriyen çikolatamı içine birazını dökeceğim ve bütün duvarlarına gelecek şekilde fırça yardımıyla çikolataya bulayacağım. Daha sonra ilk katmanını derin dondurucuda tamamen donana kadar bekleteceğim ve ikinci katmanını uygulayacağım. Şayet tek katman yaparsanız, yani bir kez çikolata döküp dondurursanız kırılacaktır. O yüzden 2 kat yapmak önemli. Tamamını sıvadığım gördüğünüz gibi kalıbımı buzluğa atıyorum. Buzluktan çıktığı zaman bu şekilde elinize değmiyorsa donmuş demektir. İkinci katmanını aynı şekilde bütün duvarlarına gelecek şekilde fırça yardımıyla çikolataya buluyorum. 5 dakika kadar kısa bir sürede derin dondurucuda tamamen çikolatam donuyor. Şimdi Oreo'lu dondurma karışımımı içine dökebilirim. Bütün dondurmanın yapımı bu kadar basit aslında. Gördüğünüz gibi malzemelerim de kabıma tam geldi. Bütün malzemeyi bir arada tuttuktan sonra artık gerisi derin dondurucuya kalmış. Yaklaşık 6 saat kadar bir sürede tamamen donuyor. Kalan çikolatayı da üzerine şöyle döktüm. Çıtır çıtır içinde böyle çikolata parçaları oldu. 6 saat ya da en iyisi bir gece boyunca buzlukta tamamen donana kadar dinlendiriyorum. Ertesi gün dondurma pastam artık hazırdı. Servis tabağıma ters çıkartacağım. Ne kadar kolay bir şekilde çıkacağını göreceksiniz. Silikon kalıplar gerçekten bu konuda çok işe yarıyor. Bunun yerine, bu kadar büyük bir kalıp kullanmak yerine küçük küçük silikon kalıplarına da aynı şekilde yapabilirsiniz. Böyle tek porsiyonlukta yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kolayca silikonunu ayırdım. Ve artık ılık suyun içinde ya da sıcak suyun içinde beklettiğiniz bıçakla kolayca pastanızı kesebilirsiniz. Dış katmanı çıtır çıtır çikolata, içine nefis Oreo'su ve kaymak gibi bir dondurmasıyla müthiş bir tarif oldu. Dilerseniz içini meyveyle de şenlendirebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Ben şöyle bir servis tabağına alacağım. Size kıvamını göstereceğim. Ağzınızda çıtır çıtır bir çikolata eşliğinde nefis kaymak gibi bir dondurma ve Oreo lezzeti. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.